Herkese yeniden kocaman merhabalar sevgili balık burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10-16 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel, hoş bir hafta dilerim. Bakalım bu hafta neler var? Bu hafta arkadaşlar kahvenin enerjisindeki yorumu o kadar açık ki şimdi şurada bakın. Önce şuradan başlayayım. Şimdi burada sizin yerini, yuvasını kadar belki de hazırladığınız bir şey var. Yani bu para olabilir, para gelir. Ya gideceği yer bellidir. Şunu yaparım, yatırım yaparım, borcum var, borcu kaparım, çocuğa veririm vesaire vesaire. Böyle yerine hazırladığınız bir şey var. Aşk olabilir, iş olabilir, işe gireyim, şunları yapacağım böyle böyle. Böyle yerine hazırladığınız ve beklentisinde olduğunuz bir şey var. Bu bir bilgi de olabilir, bir dönem, bir evrak da olabilir. Bakın çok amma olabilir dedim. Ama bir şey bekleniyor, yeri de hazır. Bakın bununla ilgili şimdiye kadar aldığınız şey bu kadar. Yani yok bile hani satış yapıyorsanız çok az yapmış olabilirsiniz. Bir cevap bekliyorum. İşte 3 parça 5 parça bir haber geliyor. Ne olduğu belli değil. Haber alamıyorum yani. İşte ilişki nasıl gidiyor onu da anlamıyorum diyorsanız bakın. Burada sebep şu. Bu gördüğünüz açıklığın orada şöyle bir set var. Artık Allah'ın izniyle beraber yok. Yani buradan aslında sizin şimdiye kadar beklentisinde olduğunuz yatırım yapmış olabilirsiniz, yapmamış olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle bir yol süreç içerisinde karşınıza çıkmış bazı engeller olmuş. İnsan engeli ya da durum, şans, ögesi ve ben şunu görüyorum. Bu engelin artık kalkmasıyla diyelim. Bu güzel yolun açılmasıyla beraber beklediğiniz ne varsa ki şurada çok güzel bir yumurta var. Bir başlangıcı anlatır. Çok başında olduğunuzu söyler. Bakın çok emek vermesinizdir ama bir arpa boyu yol ilerleyememişsinizdir. Böyle bir şeyden aslında bahsediyorum. Bununla ilgili sizlerin şimdi yolunuzun açıldığını söyleyebilirim. Ama bakın şunu söylemiyorum. O yol açıldı hemen bir şey geliyor. Tabii ki inşallah gelsin. Ama benim burada gördüğüm şey şu. En azından yolunuz açılmış. Engel yok, engelleyen insan yok. Bu saatten sonra bir şey yapacak mısın? Yapsana engel olan insan var mı artık? Yok. Yani biraz daha böyle işte kilom vardı, sağlık problemlerim vardı, yapamıyordum. O sağlık problemlerinin Allah'ın izniyle çözülmesiyle beraber sevgili arkadaşlarım ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Biraz daha böyle bir enerji var aslında senin karşında. Hani şöyle olsun böyle yapacağım diyorsan işte şöyle olsun böyle yapacağım işte yap. O dönemdesin sen. Ama ben sizde burada ne gördüm biliyor musunuz? Risk alma durumunuzu şuradan dolayı tabii ki bir risk alma durumunuz var. Çok büyük adımlarla ilerliyorsunuz. Demek ki beklentisinde olduğunuz şey de böyle bayağı büyük bir olay. Yani sizin için çok büyük bir olay. Bu olayı sadece siz beklemiyorsunuz. Yani sizinle beraber 2 ya da siz dahil toplamda 3 kişi bekliyorsunuz. Ve şöyle yaptığımda arkadaşlar herkesin görebileceği şekilde bakın burada bir filin resmen hani hortumu var. Bakın daha yakın gösterdiğimde bakın filin hortumu görünüyor. Yani filin varlığı burada. Ya bu evlilik, aşk, bebek, çoluk çocukla ilgili ya dediğim gibi risk alma, taşınma olayları ile ilgili ya da sevgili arkadaşlar maddiyatla ilgili. Ama maddiyatın daha çok böyle bolluk bereket alanıyla ilgili olarak güzel sonuçlarınız var olarak gördüm. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Daim olsun. Sadece bu hafta değil, daim olsun bu güzellikler diyelim. Sanki etrafınızda bir insan var arkadaşlar. Varlığı bile sizi inanılmaz derecede böyle sinir ediyor. Böyle bir kişi görüyorum. Adında soyadında V harfi olan bir kişi. Pardon V, Y, U ya da C harfleri. Bakın bu harfler olan bir kişi. P harfi ya da D harfi de diyebilirim şu alana. Bu harflere sahip bir kişi Y harfi hele çok belli. Yani bu harflerdeki bir kişi hepsini barındırmak zorunda değil. Arkadaşlar ya ayın 15'inde ya da Mayıs ayına tekabül eden süreç. Şöyle düşünün. Ayın 15'inden Mayıs'ın sonuna kadar. Özellikle Mayıs'ın 25'ine kadar ama Mayıs'ın sonu diyelim. Bu süreç içerisinde sizlerin bu kişiyle bir karşı karşıya gelme olayınız olabilir. Ya da size bu sinir eden insan aynı iş yerinde mi, aynı okulda mı, aynı yerde misiniz? Ne bileyim, birileri yüzünden sık sık görüşmek zorunda mı kalıyorsunuz? Sık sık görmek zorunda mı kalıyorsunuz? Bu kişi gidebilir, yer değiştirebilir. Aynı şekilde sizler de gidebilirsiniz ya da yer değiştirme durumlarınız olabilir. Bu yer değiştirmeyi de filden dolayı söylüyorum.
Yani böyle bir gündeminiz görünüyor. Aynı zamanda 5 rakamı bir kere daha çıkmış şu arka tarafta. Bu 5 rakamı sizin güç kazanmanız anlamına geliyor. Bu güç genellikle balık burçlarında maddiyatın getirmiş olduğu manevi bir yükseliş, manevi bir güç olarak genellikle görünür. Muhtemelen sizlerin de bu şekilde olma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Bir yerden bir yere doğru ya bir haber gönderiyorsunuz ya haberler alıyorsunuz. Bakın çünkü bir sanki gidiş yolu gibi de olabilir. Haber gönderiyorsunuzdur. Gönderdiğiniz yerden haber bekliyorsunuzdur. Böyle bir iletişim ya da bir şey gönderme, bir şey gelmesi gibi bir ağ oluşmuş. Bir köprü oluşmuş. Tabii ki birileriyle mailleşebilirsiniz. Para alıyorsunuzdur. Buna istinaden mal gönderiyorsunuzdur. Yani çalışma stiliniz belki böyle arkadaşlar. İşte size gelen taleplere karşılık veriyorsunuzdur. Belki bir şeyleri araştırma dönemindesinizdir. Proje yapıyorsunuzdur. Size gelenlere istinaden bir şeyler gönderebilirsiniz ya da siz gönderirsiniz. Buna istinaden bir şeyler gelir. Bu şekilde iletişim durumu yoğun görünüyor. Tabii ki sadece bunlar değil. Örnek vermiyorum. Kendinize göre almanızı rica ediyorum. Evinizi satıyorsunuzdur. Oraya ilanı koymuşsunuzdur. Bakın sizden giden bir şey var. Buna istinaden de birileri sizi arayabilir. Evinizi sorabilir, arabanızı sorabilir. İş ilanına istinaden sizi arayabilir. Siz başvuru yaparsanız ona istinaden sizi ararlar. Bu ve buna benzer durumlarınız görünüyor. Avukattan haber alabilirsiniz. Hani bunlar da tabii ki söz konusu. Ve sevgili arkadaşlar ekstradan bir durum söyleyeceğim. Eğer ki partnerle ilgili ya da anne babanın, çoluk çocuğunuzun okuldadır, iş yerindedir vesaire. Aklını yıkayan sanki birileri var. Sanki başkasının düşüncelerine uyarak bir şeyler yapıyor. Yani başkasının aslında burada bir kulak verme olayı var. Onun söylediklerine kulak veriyor. Ve kendi düşünceleri değil sanki hareketlerinde bir farklılık seziyorum dediğiniz bir şeyler olabilir. Bu çok çok kısa bir olay. Burada kulak çekme falan yok. Uyarı falan vermiyorsunuz. Sadece karşı tarafa diyebilirsiniz yani ne oldu? Sen eskiden işte böyle düşünmüyordun. Şimdi niye böyle düşünmeye başladın diyebilirsiniz. Kişide bir farklılık hissedebilirsiniz. Tabii ki eşinizdir annesinin etkisinde kalır. Fikirleri değişebilir. Böyle bir olay gördüm. Hani herhangi bir şey yapıyor muyum? Hayır. Ama karşınızdaki insanların başkalarından etkilenerek size bir şeyler söylemesi, bir şeyler yapması birazcık canınızı sıkabilir. Şöyle de düşünün. Çocuğunuz var, okuyor, iyi de gidiyor ama yoğun çalışıyor diyelim. Bir anda benim arkadaşlarım hem çalışıyor hem okuyor. Şöyle böyle. Ben de çalışacağım der. Evet yapsın güzel ama şöyle düşünebilirsiniz. Sen hani derslerim önce gelir, notlarım düşmesin diyordu. Şimdi çalışırsan derslerine vakit ayıramazsın. Olmaz. Niye şimdi böyle bir akla büründün sen diyebilirsiniz. Hani çocuğu olanlar için de böyle bir söylemek istedim nacizane. Haydi bakalım arkadaşlar niyetinizi tutun. Sağ taraf komple kapalı görünüyor. Sağ tarafın kapalı olması ki birazcık evet açılmalar var. Sizi çok çok rahatsız eden insanların olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 2 tane göz var. Birinci göz ve arkadaşlar ikincisi şurada. Birincisi şu. Şurada var bir de burada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu ne arkadaşlar? Ay çok fazla beni biliyorsunuz. Ben büyü, ağırlık bir şey görürsem göstermem. Ama bakın ben size ne göstereceğim. Başı kapalı bir kadın yüzü temiz görünüyor. Elinde kedi yavrusu. Bir elinde gözler var. Bir elinde şöyle ensesinden tutulmuş, büzülmüş bir kedi. Arkadaşlar bu resmen bir büyü yapıyor. Açık ve net yani. Başka hiçbir manası yok. Bakın daha yakından göstereyim. Kediyi görebileceksiniz. Kişiyi gördüğünüzü düşünüyorum. Başı kapalı. Yani türban kullanıyor diyeyim. Bakın şöyle yapayım hatta bakın kediyi görün. Kuyruğuna kadar belli. Kedinin o kulakları, dik dik kulakları, topalak gibi duruşu. Gördünüz mü? Yani sık sık elimden geldiğince sizlerle beraber kuşun bakımı yapmaya çalışıyorum. Ama pek bu işte hangi büyü var üzerimde gibi çalışmaları ya da nasıl anlayabileceğinizi çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani böyle halka açık gibi paylaşmak istemiyorum. O yüzden bazı şeyleri ben hep katılı özel yapıyorum. Sadece meraklı olan varsa girip izlesin diye. Eğer ki istiyorsanız
Ya üzerimde bir nazar var mı? Ağırlık var mı? Ben bunu okumayla ya da başka bir şeyle nerede ne var, nasıl anlarım? Hani bununla ilgili ufak da olsa bir hani eğitim gibi tabii ki çok derine inmeden, yani sizleri de zorlamadan tabii ki çok ciddi bir dayanıklılık gerekiyor. Nasıl kendinizi koruma altına alırsınız? Bu ve buna benzer hani sizinle beraber ufaktan bir şeyler paylaşmak isterim. Eğer böyle bir şey yapmamızı isterseniz yorumlara yazın. Çünkü açık ve net görünüyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sağ tarafınız birazcık çünkü kapalı. Hani kötü bir şey değil. Ama isterseniz yorumlara yazın. Ya da derseniz ya Pınar yok normal şey yapalım. Kurşun yapalım. Olabilir tabii ki şifa niyetine. Güzel uçan kuşlarınız var bu arada onu da söyleyeyim. Ve bir kişinin ufak bir takibi var. Sizlerden adında soyadında F harfi olanlar varsa sırtınızdaki bir yükten çok küçük de olsa bir arınmanız var. Muhtemelen dediğim gibi bu sıkıntılı kısmın çıkmasıyla sizin bir yolunuz açılıyor. Bir yere gitme yolunuz. Ve arkadaşlar bir yolculuk durumunuzda görünmüyor değil. Niyetiniz neyse arkadaşlar vallahi gayet güzel. Hiçbir takılma olmadı. Çok şükürler olsun ki. Engeller açılsın diyelim. Bu arada bu ağırlık henüz daha doğrusu büyü diyeceğim direkt. Henüz yapılmamış. Sadece kişinin elinde görünüyor. Yani kişinin niyetini anlatıyor. İsim harf falan gördün mü Pınar? Hayır görmedim. Görsem de zaten söylemem. Yani şu an için söylemem. Çünkü bu kadar derin bir olayda harf vermek iyi değil. Sadece kişiyi gördüm. Başını kapatmış olarak gördüm. Belki size bir şeyler anlatmış, çağrıştırmıştır bir kişiyi. Ama niyetiniz gayet güzel görünüyor. İnşallah hayırlısıyla herkes için de hayırlıysa olsun diyelim. Benim söyleyeceklerim bu hafta için bu şekilde. Kendinizi bol bol okuyun, üfleyin arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, dediğim gibi varsa aklınıza başka bir şey yapalım, şöyle yapalım. Evet gerçekten yıldızım düştü, tek yıldıza düştüm artık. Var, evet bende bir şeyler sanki olacak gibi böyle tam o aradayım yani bir hissim var diyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz, beğeni butonuna basıyorsunuz. Dediğim gibi böyle bir durum varsa istiyorsanız falan fıstık aşağıya yazın. Ben de bakayım. Ona göre ayarlayayım kendimi. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.